Dünyaya mutluluğu bir bardakta sattılar. Ama o mutluluğun bedelini kendi çocuklarının tabutlarıyla ödediler. Şöhret, onları koruyacak bir kalkan olmalıydı. Ama tam tersine sırtlarına suikastçılar için bir hedef çizdi. Bugün hala dünyanın dört bir yanında söylenen o meşhur şarkının açılış dizesi aslında bu ailenin en acı hikayelerinden birine dayanıyor. Bir mirasçının arabada aklını yitirdiği o ana ve o şarkı her duyulduğunda Guinness lanetinin yankısı hala kulağımızda çınlıyor. Peki bir rüya ne zaman kabusa dönüşür? Kaç trajedi gerekir bunun için? Yüzyılın ortasındaki İrlanda. Güzelliği kadar zıtlıklarıyla da bilinen bir ülke. Kendine ait bir krallık gibi görünse de her adımında İngiltere'nin gölgesi vardı. Ada, Protestan yükselişi denen küçük ama güçlü bir zümrenin elindeydi. İngiliz ve İskoç kökenli bu aileler, Dublin'deki parlamentodan orduya kadar her şeyi kontrol ediyordu. Katolik halksa kendi topraklarında ikinci sınıf sayılıyordu. Toprak sahibi olamazlardı. Kamu görevi yapamazlardı. Çocuklarını kendi inançlarına göre bile yetiştiremezlerdi. Bir milletin çoğunluğu azınlığın yasalarıyla zincire vurulmuştu. İrlanda o günlerde yalnızca yeşil tepeleriyle değil, adalet ve öfke arasındaki keskin çizgisiyle de biliniyordu. Hırs orada tehlikeli bir oyundu. Ve bu oyun bir gün Guinness soyadını hem efsaneye hem lanete dönüştürecekti. Arthur Guinness, 1725 yılında İrlanda'nın Kildare kontluğundaki küçük Selbridge köyünde doğdu. Büyük yükselişin bir parçası değildi ama Protestan olması o dönemin toplumunda ona kapılar açtı. Babası Richard Guinness, Kildare Başpiskoposu'nun güvenilir bir arazi yöneticisiydi. Ailenin kaderini değiştirecek kişi ise Başpiskopos'un yakın dostu olan güçlü din adamı Dr. Arthur Price'tı. İşte o bağlantı, Guinness soyadının yükselişini başlatan kıvılcım oldu. Genç Arthur, Başpiskopos'un görkemli malikanesinde büyüdü. Söylentilere göre babası, malikanenin küçük bira üretim tesisini yönetiyordu ve muhtemelen Arthur'un geleceğini belirleyen anlar, o taşra bira fabrikasının buhar ve bakır kokan havasında yaşandı. Genç adam bir yandan karışımları izliyor, bir yandan da sınırlarını çoktan aşmış bir hayalin tohumlarını içinde büyütüyordu. Kaderin dönüm noktası 1752 yılında geldi. Arthur'un vaftiz babası, Başpiskopos Price, ölüm döşeğindeydi ve vasiyetinde tarih değiştiren bir karar aldı. Arthur'a 100 sterlin, babasına da aynı miktarda bir miras bıraktı. O yıllarda bir zanaatkar yılda ancak 20 ila 30 sterlin kazanabiliyordu. Bu miras servet sayılırdı. Ama Arthur için bundan fazlasıydı. Kendi kaderinin iplerini eline alma fırsatıydı. O da bunu yaptı. Parayı bir çiftliğe yatırmak ya da rahat bir büro işiyle harcamak yerine kendi işini kurdu. 1755'te 30 yaşındayken Leixlip kasabasında küçük bir bira fabrikası kiraladı. Mütevazıydı ama onundu. 4 yıl boyunca orada kaldı. İrlanda usulü el biralarını demledi, denedi, öğrendi. Köyün insanları onun biralarını sevmeye başladı. Ama Arthur'un aklı daha uzak bir yerdeydi. Dublin'de. Kalabalık, karmaşık ve sürekli susuz olan o şehirde. Çünkü orada büyük bir fırsat vardı. Ve Arthur Guinness o fırsatı görüp hayatını o yöne çevirecek kadar cesurdu. 1750'lerin Dublin'i. Britanya İmparatorluğu'nun ikinci büyük şehri. Canlı, gösterişli ve bir o kadar da vahşi. Bir yanda zarif Gürcü meydanları, işlemeli kapılar, taş balkonlu kasaba evleri. Diğer yanda Avrupa'nın en sefil gecekonduları. Zenginlik ve sefalet neredeyse yan yana yaşıyordu. Dublin kültürle doluydu ama aynı zamanda yoksulluğun da başkentiydi. Ve belki de en önemlisi içkinin şehriydi. Her köşe başında bir taverna, her sokakta bir el birası evi vardı. İnsanlar politikayı orada konuşur, dostluklarını orada kurar, dertlerini orada unuturdu. Hırslı bir biracı için Dublin sadece bir şehir değil bir fırsattı. 1759'da Arthur Guinness o fırsatı yakalamaya karar verdi. Leixlip'teki küçük bira fabrikasını kardeşine bıraktı ve Dublin'in batısına doğru yola çıktı. Orada St. James's Gate adında bir yerde yıkık dökük bir bira fabrikası buldu. Sahipleri pes etmişti. Makineler paslanmış, işler durmuştu. Şehrin su kaynağı bile sorunluydu. Çoğu insan orayı
batık yatırım olarak görüyordu. Ama Arthur öyle görmedi. Orada geleceğini gördü. Bir imparatorluğun temellerini. Fabrikanın sahipleri olan Rainsford ailesiyle masaya oturdu ve tarihin en ilginç anlaşmalarından birini yaptı. Ne 21 yıllık ne 99 yıllık. Arthur Guinness tam 9.000 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladı. Evet, 9.000 yıl ve yıllık sadece 45 sterlin. Bu sıradan bir iş anlaşması değil, saf bir özgüvenin ifadesiydi. Kendi yeteneğine, ürününe ve soyadına duyduğu sarsılmaz inancın belgesi. Bu anlaşma Guinness'e yalnızca bir fabrika değil, sonsuzluk hissi verdi. Artık kimse onu oradan çıkaramayacaktı. Kira artmayacak, şartlar değişmeyecekti. İlk defa bir girişimci kendi soyuna 300 nesil sonrasına kadar sürecek bir miras bırakıyordu. Arthur sadece bir mülk kiralamadı. Dublin'in kalbinde kendi adını ebediyen yaşayacak bir yer satın aldı. Arthur Guinness, bira fabrikasını kurduktan sonra ilk büyük savaşını kazandı sanıyordu. Ama asıl mücadele daha yeni başlıyordu. Düşmanı bu kez rakip bir biracı değil, suydu. Dublin'in suyu şehir şirketinin kontrolündeydi ve o şirket ünlü olduğu kadar zorluydu. Zaman zaman bira fabrikasının suyunu kesiyor, bazen de fahiş ücretler istiyordu. 1775'te sabrı taştı. Bir sabah şehir şirketi bir şerif ve adamlarını gönderdi. Amaç Guinness'in su hattını zorla kapatmaktı. O sırada 50 yaşında olan Arthur, söylentilere göre öfkesinden alev almış gibiydi. Kazmayı eline aldı, adamlara doğru yürüdü ve bağırdı. "Suyumu almadan önce canımı almanız gerekecek." O kararlılık günü kurtardı. Olay büyümeden çözüldü ve sonunda Arthur kalıcı bir su izni aldı. Artık St. James's Gate'in suyu Guinness'in suyuydu. Ve o su bir gün dünyanın dört bir yanına taşınacak siyah bir mirasın kaynağı olacaktı. Arthur ilk yıllarında klasik İrlanda el biraları üretiyordu. Ama onu farklı kılan bir değişimi fark etmesiydi. Londra'da yeni bir bira türü hızla yükseliyordu. Porter. Koyu renkli, zengin aromalı, güçlü bir bira. Adını şehrin liman işçilerinden alıyordu. Yorgun bedenlerine güç, soğuk günlerine sıcaklık veriyordu. Arthur, Londra'daki bu yeni modayı izledi. Tattı, düşündü ve sonra cesur bir karar verdi. Tüm el biralarını bırakıp sadece porter üretecekti. 1799'da son el birasını demledi. Artık hedefi belliydi. Kendi tarzında mükemmel bir porter yaratmak. Bunu da başardı. Arpasını yüksek sıcaklıkta kavurdu. O zamana kadar kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Bu sayede birası neredeyse siyaha dönüştü. Tadı daha acı, aroması daha yoğun, köpüğü daha kalın ve kalıcıydı. Kısa sürede Dublinliler bu yeni içkiye tek bir ad verdi. The Black Stuff, siyah şey. Talep patladı. Guinness artık sadece bir biracı değil, bir marka olmuştu. Ama Arthur'un tutkusu sadece bira yapmak değildi. Aynı zamanda sıkı bir iş adamı, dindar bir protestan ve siyasette etkin bir figürdü. 1801'de İrlanda ile Britanya'yı birleştiren birlik yasasını destekledi. Muhafazakar biriydi. Pazar okulları gibi dini eğitim projelerine destek veriyordu. Ve evde. O, aynı zamanda 21 çocuklu bir babaydı. Evet, 21. Ama sadece onu yetişkinliğe ulaşabildi. Arthur, ailesini de fabrikasını yönettiği gibi yönetti. Disiplinle, inançla ve hırsla. Oğullarına bir protestanın çalışkanlığını, bir iş adamının vizyonunu ve bir hanedanın sorumluluğunu öğretti. 1803 yılıydı. Arthur Guinness 78 yaşındayken hayata veda etti. Geride yalnızca bir bira fabrikası değil, bir miras bıraktı. 100 sterlinlik bir mirasla yola çıkmış, İrlanda'nın en güçlü markalarından birini yaratmıştı. Arkasında 25.000 sterlinlik bir servet ve büyümeye hazır bir imparatorluk bıraktı. O temeli atmıştı. Artık oğulları katedrali inşa edecekti. 19. yüzyıl Guinness'in yalnızca Dublin'deki bir başarı hikayesi olmaktan çıkıp küresel bir güce dönüştüğü çağ oldu.
Liderlik babasının adını taşıyan Arthur Guinness ikinciye geçti. Arthur ikinci babasından daha sakin, daha hesaplı bir adamdı. Ama o sakinliğin altında demir gibi bir irade yatıyordu. Napolyon savaşları Avrupa'yı sarsarken ona bir fırsat sundu. İngiliz donanmasının uyguladığı ablukalar Londra'dan İrlanda'ya bira tedarikini durdurmuştu. Bu Guinness'e neredeyse tekel anlamına geliyordu. Arthur II bu boşluğu değerlendirdi. Üretimi büyüttü. Fabrikayı yeniledi, bilimi işe kattı. O yıllarda bira yapmak bir zanaatti. Ama o bunu bir bilime dönüştürdü. Hidrometreler, termometreler, kalite kontrol sistemleri. Her varilde aynı tadı, aynı kıvamı elde etmeyi başardı. Ve gözünü dışarıya çevirdi. Stout'unu, o güçlü, koyu içkisini İngiltere'ye ve Avrupa'ya göndermeye başladı. Onun döneminde Guinness 10 kat büyüdü. Ve o büyüme bir sonraki nesilde patlayacaktı. 3. nesil. Benjamin Lee Guinness. 1798 doğumlu bu adam tam anlamıyla Victoria çağının ruhunu taşıyordu. Enerjik, ileri görüşlü ve bitmek bilmeyen bir hırsla doluydu. 1855'te fabrikanın tek yöneticisi olduğunda Guinness zaten büyük bir isimdi. Ama Benjamin onu bir efsaneye dönüştürdü. Endüstri devriminin bütün gücünü arkasına aldı. Fabrika içinde kendi demiryolu ağını kurdu. Buhar motorlarıyla üretimi devasa boyutlara taşıdı. St. James's Gate artık bir fabrika değil, bir şehirdi. Kendi mühendislik atölyeleri, itfaiyesi, hastanesi, hatta kooperatifi vardı. Binlerce Dublinliyi istihdam ediyordu. Guinness ailesi artık yalnızca biracı değil, İrlanda'nın en büyük işvereniydi. Servetleri akıl almaz bir seviyeye ulaştı. Ama Benjamin Lee Guinness parayı yalnızca kasasında tutmadı. O serveti Dublin'e geri verdi. 1860'larda şehrin sembolü olan St. Patrick Katedrali harabeye dönmüştü. Duvarlar çatlamış, çatı akıyor, taşlar dökülüyordu. İrlanda Kilisesi'nin bu dev yapıyı onaracak parası yoktu. Ve o zaman Benjamin sahneye çıktı. Katedralin tamamını restore ettirmeyi teklif etti. Masrafları kendi cebinden karşılayacaktı. 150 bin sterlinden fazla harcadı. Bugünün parasıyla neredeyse hayal edilemeyecek bir miktar. Bu sadece cömertlik değildi. Bu bir inanç beyanıydı. Bir protestan sanayici, İrlanda'nın kalbindeki o kadim katedrali hem Katoliklerin hem Protestanların gurur duyacağı bir mirasa dönüştürüyordu. O jest, Guinness ailesinin Dublin'deki konumunu mühürledi. Artık onlar sadece bira üreticisi değil, şehrin gayri resmi kraliyet ailesiydi ve St. Patrick'in gölgesinde o katedralin taşlarıyla birlikte Guinness hanedanının efsanesi de sonsuza dek yükselmişti. Benjamin Guinness'in oğulları Arthur Edward ve Edward Cecil ailenin hikayesini devraldılar. Artık yalnızca biracı değil, gerçek anlamda aristokratlardı. Arthur Edward yani Lord Ardilaun ve kardeşi Edward Cecil yani Lord Evagh babalarının bıraktığı mirası büyütürken onu bir yaşam tarzına dönüştürdüler. Zeki iş adamlarıydılar. Guinness'in küresel yükselişini yönlendirdiler. Ama kazandıkları serveti sadece fabrikalara değil saraylara da dönüştürdüler. Kırsalda devasa malikaneler satın aldılar. Londra'da dönemin krallarına yakışacak evler inşa ettiler. Salonlarını Rembrandt, Vermeer ve Gainsborough tabloları süsledi. İngiliz aristokrasisinin parçası oldular. Bir zamanlar İrlanda'nın toprak kokan köylerinden çıkan bu aile artık Britanya'nın kalbinde hüküm sürüyordu. Ve sonra 1886 geldi. Guinness tarihindeki en büyük finansal karar alınacaktı. Edward Cecil Guinness inanılmaz bir hamle yaptı. Şirketi halka açtı. Guinness Londra borsasına girdi. Sonuç mu? Tarihi bir çılgınlık. Hisse senetleri dakikalar içinde tükendi. Herkes siyah şeyin bir parçasına sahip olmak istiyordu. Bir gecede Guinness ailesi dünyanın en zengin ailelerinden biri haline geldi. Artık sadece bira değil, servet üretiyorlardı.
Rothschild'ler ve Rockefeller'larla aynı masadaydılar. Ama Edward Cecil'in vizyonu yalnızca zenginlik üzerine değildi. O paranın bir kısmını insanlığa geri vermeye karar verdi. Guinness Trust ve ardından Iveagh Trust adını verdiği vakıfları kurdu. Dublin'de ve Londra'da binlerce yoksul aile için temiz, uygun fiyatlı evler inşa ettirdi. O evlerin birçoğu bugün hala ayakta ve o binaların duvarlarında hala Guinness'in hayırsever ruhu hissediliyor. 20. yüzyılın şafağında Guinness hanedanı artık ulaşılamaz bir zirvedeydi. Küresel bir markaları vardı. Dünyanın en büyük, en karlı bira fabrikasına sahiptiler. Aynı zamanda politikacılardı, sanat hamileriydiler, hayırseverlerdi. Arthur Guinness'in yüzyıllar önce hayal ettiği her şey gerçekleşmişti. Dışarıdan bakıldığında bu hikaye kusursuz görünüyordu. Çalışkanlık, vizyon ve inancın örneği gibiydiler. Ama perde arkasında yavaş yavaş bir şey değişmeye başladı. O muazzam servet ve güç beraberinde farklı bir şeyi getirdi. Dikkat. Ve dikkat zamanla bir lanete dönüştü. Guinness adı artık yalnızca bir başarı sembolü değil, aynı zamanda bir hedef haline geliyordu. Zafer çağı yavaş yavaş yerini trajedinin çağına bırakıyordu. Ve ilk darbe aile içinden değil, dünyadan geldi. Sessiz bir skandal değil, tüm imparatorluğu sarsan bir şiddet eylemiyle. Tozlu Kahire sokaklarından Westminster'ın mermer salonlarına kadar yankılanan bir olayla. Guinness adını yücelten güç, onu aynı zamanda ölümcül bir hedefe dönüştürecekti. Bu jeopolitik fırtınanın merkezinde bir adam vardı. Walter Edward Guinness, yani 1. Baron Moyne. O Guinness ailesinin Britanya aristokrasisine tamamen karıştığı dönemin simgesiydi. Ve ölümü yeni bir ulusun doğum sancılarında açılan kanlı bir sayfa olacaktı. 1880'de Dublin'de doğdu. Babası şirketi Londra borsasına sokarak Guinness servetini katlayan 1. Iveagh kontu Edward Cecil Guinness'ti. Walter servet içinde büyüdü ama biracı olmak için değil, ülkesine hizmet etmek için yetiştirilmişti. Eton Koleji'nde okudu. İngiliz seçkinlerinin arasına doğdu. Bira fabrikasının kapısından çok parlamentonun koridorlarına yakındı. Bu yüzden sınıfının en yüce çağrısını izledi. Ordu ve kamu hizmeti. Gençliği savaş meydanlarında geçti. Güney Afrika'daki 2. Boer Savaşı'na gönüllü olarak katıldı. 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde tereddüt etmeden yeniden cepheye gitti. Suffolk, Yeomanry'de görev yaptı. Gallipoli'de ölümle burun buruna geldi. Passchendaele'de tarihin en kanlı bataklığında savaştı. Defalarca yaralandı, cesaretiyle anıldı ve sonunda Distinguished Service Order nişanıyla onurlandırıldı. Savaş bittiğinde silahını bıraktı ama sahneyi terk etmedi. Bu kez politikada hizmet edecekti. Neredeyse 25 yıl boyunca Bury St. Edmunds bölgesini parlamentoda temsil etti. Bakanlık görevlerinde bulundu. Tarım ve balıkçılıktan maliye işlerine kadar birçok alanda çalıştı. Sert bir hatip değildi ama disiplinli, kararlı ve tam bir düzen adamıydı. Taça, parlamentoya, imparatorluğa. Bütün kalbiyle inanıyordu. 1932'de hizmetleri ödüllendirildi ve Lord Moyne unvanıyla asalet mertebesine yükseltildi. Ama o yalnızca bir politikacı değildi. Doğayı, bilimi ve keşfi seven bir insandı. Kendi yatı Rosaura'yla dünyayı dolaştı. Yeni Gine'den Grönland'a kadar örnekler topladı, araştırmalar yaptı. Ayrıcalıklıydı, evet. Ama aynı zamanda meraklı, öğrenmeye aç bir insandı. Yine de dünyanın başka bir köşesinde kaynayan öfke, onun adını tarihin en karanlık sayfalarına yazacaktı. Lord Moyne'in trajedisini anlamak için 1940'lıların Filistin'ine bakmak gerekir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu çökmüş, Britanya bölgeyi Milletler Cemiyeti mandasıyla yönetmeye başlamıştı. Ama bu en başından çözülemeyecek bir denklem gibiydi. 1917'deki Balfour Deklarasyonu, Britanya'nın Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yurt kurma sözüydü. Ama aynı belgede
orada yaşayan diğer toplulukların hakları zarar görmeyecek deniyordu. Yani iki tarafında beklentisini karşılayan ama kimsenin gerçekten tatmin olmadığı bir vaat verilmişti. Siyonistlere bir söz, Araplara bir söz ve ortasında patlamaya hazır bir barut fıçısı. Bu fırtınanın tam ortasında Walter Edward Guinness duruyordu. Bir imparatorluk görevlisi olarak ama aynı zamanda tarihin yanlış yerinde, yanlış zamanda duran bir adam olarak. 1920. yıllar ve 30'ların boyunca Filistin'in havası giderek ağırlaştı. Her geçen yıl Avrupa'dan yeni bir göç dalgası geliyordu. Yahudiler bir yandan kendi uluslarını kurma hayaliyle, diğer yandan Avrupa'da yükselen antisemitizmden kaçmak için buraya sığınıyordu. Ama bu yeni umut eski bir gerilimi körükledi. Filistin'deki çoğunluk Arap nüfusla Yahudi göçmenler arasında çatışmalar tırmandı. Sokaklarda isyanlar patladı. İki halk da aynı toprak için dua ediyor, aynı şehirler üzerinde hak iddia ediyordu. 1930'ların sonuna gelindiğinde durum artık bir kıvılcım bekleyen barut fıçısına dönmüştü. Nazi Almanyası'nın yükselişi Avrupa'daki Yahudiler için ölüm fermanı anlamına geliyordu. Nürnberg yasaları yürürlüğe girmişti. Toplama kampları dolmaya başlamıştı. Milyonlarca insan hayatta kalmak için tek bir umuda bakıyordu. Filistin. Ama tam o sırada Britanya farklı bir hesap yaptı. 1936, 39 Arap isyanı bastırılmıştı ama izleri hala tazeydi. Yeni bir dünya savaşı kapıdaydı. Britanya, Arap desteğini kaybetmekten ve özellikle Orta Doğu'daki petrol akışının kesilmesinden korkuyordu. Ve o korku tarihi bir karara dönüştü. Mayıs 1939'da Neville Chamberlain hükümeti Beyaz Kitap adı verilen yeni bir politika yayınladı. Beyaz Kitap, Siyonist hareket için bir felaketti. Yahudi devleti fikrini fiilen reddediyor, bunun yerine Araplar ve Yahudilerden oluşan ortak bir yönetimi öngörüyordu. Ve en acısı, göç kısıtlanıyordu. 5 yıl içinde yalnızca 75 bin Yahudi Filistin'e kabul edilecekti. Daha fazlası için Arapların onayı gerekecekti. Ki bu onay asla gelmeyecekti. Avrupa'da soykırım yaşanırken İngiltere vaat ettiği kapıyı kapatmıştı. Birçok Yahudi için bu siyasi değil varoluşsal bir ihanetti. İmparatorluğun çıkarları insanların hayatlarından daha değerli sayılmıştı. Sonuç açıktı. Filistin'deki Yahudi toplumu yani Yishuv Britanya'ya sırtını döndü. İlımlı liderler Chaim Weizmann, David Ben Gurion diplomasi ve gizli göç yollarını seçti. Ama herkes sabırlı olamıyordu. Daha radikal gruplar İngilizlerin yalnızca güçten anladığına inanıyordu. Ve o inanç kısa sürede yeni bir direniş dalgası yarattı. Bu yeraltı örgütlerinden en büyüğü Irgun'du. Başta Arap hedeflerine saldırılar düzenlediler ama asıl düşman artık Britanya'ydı. Fakat en tehlikelisi, en acımasızı ve en ideolojik olanı başka bir gruptu. Lehi, İsrail Özgürlük Savaşçıları. Britanyalılar onlara başka bir ad taktı. Stern çetesi. Liderleri karizmatik ama fanatik bir adamdı. Abraham Stern. Onlara göre Britanya kutsal toprağı işgal eden yabancıydı. Ve o yabancı ne diplomasiyle ne vaatlerle kovulacaktı. Tek yol vardı, şiddet. Lehi'nin inancı basitti. Her İngiliz subay, her polis, her yönetici meşru hedefti. Her bomba, her suikast bir adım daha özgürlük demekti. Onlar için bu bir kurtuluş savaşıydı. Britanyalılar içinse terörün başka bir adı. Ama hangi taraftan bakılırsa bakılsın 1940'lıların Filistin'i artık patlamaya hazırdı. Ve bu patlama Guinness hanedanının adını bir kez daha tarihin trajik sayfalarına yazacaktı. 1944'ün başlarıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın rüzgarı artık müttefiklerin lehine dönmüştü. Tam o günlerde Britanya hükümeti Orta Doğu'daki en yüksek temsilcisini atadı. Lord Walter Edward Guinness, 1. Baron Moyne. Görevi savaşın kaderini etkileyebilecek kadar büyüktü. Kahire'ye yerleşti. Orta Doğu'nun politik, askeri ve diplomatik stratejisini yöneten merkez artık onun masasındaydı. Ama o masa farkında olmadan bir suikast planının da hedefi haline gelmişti.
Lehi örgütü için Lord Moyne sıradan bir yetkili değildi. Onlara göre o, Britanya'nın ihanetinin yüzüydü. Filistin'e Yahudi göçünü durduran, milyonlarca insanı Avrupa'daki ölüm kamplarına terk eden politikanın canlı sembolüydü. Beyaz Kitabı o yazmamıştı ama onlar için öldürülmesi gereken kişi oydu. Lehi liderleri bu suikastı yalnızca bir intikam eylemi olarak görmüyordu. Bu, Britanya'ya verilmiş bir mesaj olacaktı. Kanlı, sarsıcı, tüm dünyanın dikkatini Filistin'e çevirecek bir beyan. Plan soğukkanlı bir profesyonellik ve dini bir inanç kadar kör bir kesinlikle hazırlandı. Görevi üstlenenler genç ama kararlı iki Lehi militanıydı. Eliyahu Betzuri, 22 yaşında, sakin, entelektüel, planın beyni. Ve Eliyahu Hakim, 20 yaşında, öfke ve adalet arzusuyla yanıp tutuşan bir savaşçı. Filistin'den gizlice Kahire'ye geçtiler. Haftalar boyunca Lord Moyne'in rutinini izlediler. Evinin bulunduğu Zamalek banliyösünde her sabah ve her akşam aynı rotayı takip ettiğini fark ettiler. Sabırla beklediler. 6 Kasım 1944 sıcak ve tozlu bir öğleden sonraydı. Lord Moyne günün işini bitirmiş, arabasıyla evine dönüyordu. Humber marka askeri otomobil villasının önünde durdu. Tam o anda iki genç adam yerlerinden fırladı. Hakim yolcu tarafına koştu. Kapıyı açtı. Karşısında 64 yaşında şaşkın bir adam vardı. Bir saniye bile tereddüt etmedi. Tabancasını kaldırdı ve 3 kez ateş etti. Aynı anda Betzuri arabanın önüne geçip sürücüye ateş açtı. Koruma ve şoför Lance Corporal Arthur Fuller olay yerinde hayatını kaybetti. Görev tamamlanmıştı. İki suikastçı bisikletlerine atladı ve Kahire'nin karmaşık trafiğine karıştı. Ama kader onlardan yanaydı diyemeyiz. Yakındaki bir Mısır polisi Elamin Muhammed Abdullah silah seslerini duydu. Hiç düşünmeden bir motosiklet kaptı ve peşlerine düştü. Dar bir ara sokakta gençleri köşeye sıkıştırdı. Silahsızdı ama durmadı. Kısa bir arbede yaşandı. Ardından iki suikastçı yakalandı. Lord Moyne ise ağır yaralıydı. Kurşunlar boynuna, göğsüne ve karnına isabet etmişti. Derhal Britanya askeri hastanesine götürüldü. Doktorlar saatlerce mücadele etti. Ama o gece ameliyat masasında son nefesini verdi. Baron Moyne ölmüştü. Ve o ölüm yalnızca bir insanın değil, bir dönemin de sonuydu. Suikast haberi müttefik dünyasında bir şok dalgası yarattı. Kahire'den Londra'ya kadar herkes aynı duygudaydı. İnanamama ve öfke. Başbakan Winston Churchill haberi aldığında adeta dondu. Lord Moyne yalnızca bir devlet adamı değil, onun dostuydu. Üstelik Churchill uzun süredir Siyonist davanın en tutkulu savunucularındandı. Ama şimdi dostunun cansız bedeni üzerinden aynı dava kirlenmişti. Avam kamerasında ayağa kalktı. Yüzü kireç gibi beyazdı ve hayatının en sert konuşmalarından birini yaptı. Bu haydut ezilmelidir. Eğer Siyonizmin hayalleri bir suikastçının tabancasının dumanında yok oluyorsa, eğer bu dava Nazi Almanyası'na yakışan yeni bir gangster kuşağı üretiyorsa, biz de geçmişte savunduğumuz her şeyi yeniden düşünmek zorunda kalırız. Mesaj açıktı. Bir avuç fanatik, bütün bir ulusun geleceğini tehlikeye atmıştı. Suikast, Siyonist hareketin ana akım liderliği içinde yıkıcıydı. Chaim Weizmann ve diğerleri bunun Britanya ile bağları koparacağını biliyordu. Dünya tam da Yahudi halkının acısını anlamaya başlamışken bu saldırı sempatiyi öfkeye çevirmişti. Liderler hemen ve açık bir dille saldırıyı kınadılar ve tarihe tartışmalı bir adım olarak geçecek bir karar aldılar. Av sezonu. Yişuv liderliği Britanya yetkilileriyle işbirliği yaparak Lehi ve Irgun üyelerini yakalamaya başladı. Bir halkın içinde başka bir iç savaş yaşanıyordu artık. Bir yanda diplomasiye inananlar, öte yanda tetiğe inananlar. 1945'in başında Kahire'deki askeri mahkeme iki genç adamı, Eliyahu Betzuri ve Eliyahu Hakim'i yargılamaya başladı. Ama mahkeme kısa sürede bir ideolojik sahneye dönüştü. Ne pişmanlık, ne korku. Sadece inanç vardı. Betzuri kürsüye çıktı. Tüm dünyanın duyduğu o sözleri söyledi. Bu mahkemenin otoritesini tanımıyoruz. Suçum,
halkımın özgür olmasını istemek, suçum acının bitmesini dilemek. Yaşama hakkımız var. Bir vatana hakkımız var. Bu sözler salonda yankılandı. Ama hüküm çoktan verilmişti. İkisi de cinayetten suçlu bulundu. Ve 23 Mart 1945'te Kahire'de idam edildiler. Bugün hala bu hikaye bölüyor insanları. Kimi için onlar soğukkanlı katiller, kimi içinse bağımsızlık uğruna can veren şehitler. 1975'te cenazeleri İsrail'e getirildi. Askeri törenlerle Har Hamenukot mezarlığına gömüldüler. Ve böylece tarih bir kez daha sessizce ikiye bölündü. Guinness ailesi içinse bu tarifsiz bir yıkımdı. Bir aile trajedisi dünya tarihinin ortasında yaşanmıştı. Özel bir yaz, kamuya açık bir olaya dönüşmüştü. Artık Guinness adı yalnızca bira, hayırseverlik ve soylulukla anılmıyordu. Aynı zamanda uluslararası terör, sömürgeci şiddet ve çöken bir imparatorluğun son çırpınışlarıyla anılıyordu. Walter Guinness'in ölümü sadece bir kayıp değildi. Ailenin yıllardır taşıdığı söylentiyi, Guinness lanetini gerçek gibi gösteren bir olaydı. Bir lanet ki hastalıkla ya da kazayla değil, yabancı bir toprakta bir suikastçının tetiğiyle can alıyordu. Masumiyet çağı bitmişti ve Guinness hanedanı için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Lord Moyne'in suikastı bir imparatorluğun son nefesiydi. Ama Guinness hanedanına çöken bir sonraki trajedi tamamen başka bir dünyanın eseriydi. Artık siyaset değil, gençlik, şöhret, güzellik ve 1960'ların aşırılıkları konuşuluyordu. Bu saraylardan çok Londra'nın bohem salonlarında, parlamentolardan çok dans pistlerinde yaşanan bir hikayeydi. Ve bu bölümün iki merkezinde iki isim vardı. Biri İrlanda'nın dağlarında büyüleyici bir malikane, Lugala. Diğeri kısa ama parlayan bir yıldız, Tara Brown. Tara'yı anlamak için önce onu yetiştiren kadını tanımak gerekir. Annesi Una Guinness. 1910 doğumlu Una, efsanevi altın Guinness kızlarından en küçüğüydü. Babasının serveti, annesinin zarafeti, dönemin sosyetesinin ışıltısı onunla birleştiğinde ortaya büyüleyici bir figür çıktı. 1920. yüzyılın Londra'sında Una ve kız kardeşleri Eileen ile Maureen dönemin it girl'leriydi. Onlar için her gece bir davet, her sabah bir manşetti. Güzellikleri, zenginlikleri ve baş döndürücü hayat tarzlarıyla dönemin efsanelerindendiler. Ama Una farklıydı. Zekiydi, espriliydi. İnsanları kendine çekebilen bir karizması vardı. 1937'de 3. evliliğiyle birlikte babası ona bir düğün hediyesi verdi. İrlanda'nın Wicklow dağlarında, karanlık bir gölün başında büyüleyici bir malikane, Lugala. Lugala neredeyse masalsı bir yerdi. Kuleleri, sahte surları ve gotik mimarisiyle bir ortaçağ kalesini andırıyordu. Altında siyah bir göl vardı, Loftay, ve o gölün kuzey kıyısı beyaz kumlarla kaplıydı. Bu yüzden halk arasında Guinness Gölü denirdi. Dağların arasında gizlenmiş bu malikane sanki zamanın dışında kalmıştı. Onu tam da böyle bir yere dönüştürdü. Kendi kurallarının geçerli olduğu modern dünyanın dışında bir krallık. 1950'lerden itibaren Lugala, sanatçılar, yazarlar, şairler ve düşünürler için bir sığınak haline geldi. Bir davetiye almak, Bohemya'nın iç çemberine kabul edilmek demekti. Şair Seamus Heaney burada kasvetli manzaralarda ilham buldu. Yazar Brandon Behan kahkahaları ve taşkınlıklarıyla evi sarsardı. Ressam Lucian Freud tablolarında Lugala'nın sisini ve melankolisini yakaladı. Aktör John Hurt neredeyse ailenin bir parçası haline geldi. Ama yıllar geçtikçe yeni bir kuşak o kapıdan girmeye başladı. 1960'ların kültürel devrimi Lugala'ya da ulaştı. Rock yıldızları, sanatçılar, ikonlar, Mick Jagger, Marianne Faithfull ve daha niceleri burada huzur buldu. Lugala yalnızca bir ev değil, bir sahneydi artık. Ve Una o sahnenin büyüleyici yönetmeniydi. Gündüzler şampanyayla, geceler şiirle ve müzikle geçerdi. Öğle yemekleri akşam yemeğine, o da sabaha kadar süren ateşbaşı sohbetlerine dönüşürdü. Neşeyle, entelektüel tartışmalarla ve bolca Guinness'le dolu günlerdi bunlar. Ama tüm o ihtişamın ardında görünmez bir gölge vardı.
Lugala ne kadar ışıldarsa ışıldasın, atmosferine ince bir hüzün sinmişti. Sanki evin taş duvarları sahibinin kalp kırıklıklarını sessizce saklıyordu. Her kahkahada bir yankı, her müzikte bir özlem vardı. Ve işte o büyülü atmosferin içinde büyüyen genç bir adam, Tara Brown, bir gün hem Lugala'nın mirasını hem de Guinness lanetinin sonraki yankısını taşıyacaktı. Una Guinness'in hayatı dışarıdan ışıltılı görünüyordu. Ama o parıltının altında derin ve tekrarlayan trajediler gizliydi. Evlilikleri fırtınalıydı. İkinci kocasıyla yolları ayrıldıktan kısa süre sonra adam bir sanatoryumda hayatını kaybetti. Üçüncü evliliği Lord Oranmore ve Browna ile de uzun sürmedi. Ama Una'yı en çok yıkan evlilikler değil, kayıplardı. 1950'lerde 14 yaşındaki kızı Tessa okuldayken ani bir zatürre nöbetiyle öldü. Ona için bu kayıp ruhunda kapanmayan bir yara oldu. Lugala'daki bitmeyen partiler, şampanya köpükleri, kahkahalar, hepsi bir yasın üstünü örten ince bir tül gibiydi. Onah'ın lüks ve sanat dolu dünyası aslında sessiz bir hüzünden kaçıştı. Ve işte o dünyaya 1945'te bir çocuk doğdu. Tara Brown. Unah Guinness'le 4. Baron Oranmore ve Brown'un oğluydu. Bir yanda Guinness hanedanının serveti, diğer yanda Anglo-İrlanda aristokrasisinin asaleti. Tara doğuştan ayrıcalıklara sahipti ama o ayrıcalıkları kuralına göre oynamak gibi bir niyeti yoktu. O savaş sonrası İngiltere'nin yeni yüzüydü. Kuralları yıkmak, eski düzeni reddetmek için doğmuş gibiydi. Lugala ile Londra arasında geçen bir çocukluk, doğanın sessizliğinden şehir ışıklarının parıltısına. Tara büyüdükçe sadece yakışıklı değil, neredeyse mıknatıs gibi bir çekiciliğe sahip oldu. Yaratıcıydı, huzursuzdu, enerjisi sanki bir bedene sığmıyordu. 1960'ların o patlayan sahnesinde Swinging London'ın tam kalbine yerleşti. O dönem İngiltere'nin 100 yılın ağırlığını üstünden attığı bir zamandı. Eski düzen yıkılıyor, gençlik özgürlüğünü ilan ediyordu. Moda, müzik, sanat. Her şey yeniden tanımlanıyordu. Ve Tara Brown bu yeni çağın yüzlerinden biriydi. Bir sosyete figürüydü ama aynı zamanda bir kültür ikonuydu. Rolling Stones'un efsanevi kurucusu Brian Jones'un yakın arkadaşıydı. Beatles'la aynı çevredeydi. Paul McCartney ve John Lennon'la samimiydi. En moda kulüplerin Ad-Lib ve Scotch of St. James'in müdavimiydi. Yeni dünyanın genç, asi aristokrasisiyle birlikteydi. Tara'nın tarzı bile bir mesajdı. Kendine özgü bir stil ikonu olmuştu. Hollandalı sanat kolektifi The Fool'a spor arabası AC Cobra'sını rengarenk psychedelic desenlerle boyattı. O araba, Swinging London'ın ruhunu taşıyordu. Cesur, renkli, özgür. 18 yaşında Guinness mirasına kavuştuğunda parayı özgürlük için kullandı. Ve kimi için fazlasıyla özgürce. 21. yaş gününde 1966 Mart'ında Lugala'da efsanevi bir parti düzenledi. 2 gün süren bir müzik şöleni. Bir yanda eski dünyanın bohemleri, öte yanda yeni çağın rock yıldızları. Amerika'dan The Lovin' Spoonful, Britanya'dan The Pretty Things sahne aldı. Mick Jagger, Brian Jones ve dönemin tüm güzel genç şeyleri oradaydı. O gece Lugala'nın taş duvarları sadece müzikle değil, bir çağın sesiyle yankılandı. Tara Brown artık sadece bir mirasçı değil, Swinging London'ın prensi olmuştu. Ama tıpkı ailesinin geçmişindeki tüm yıldızlar gibi onun ışığı da fazla parlak yandı ve fazla erken sönecekti. Tara Brown hayatı tam gaz yaşıyordu. Hızlı arabalar, güzel kadınlar, sabaha kadar süren partiler ve psychedelic deneyler. O 1960'ların ruhunun ta kendisiydi. Kuralları yıkan, yeniyi kucaklayan, zevk ve deneyimin sınırlarını zorlayan bir kuşak. Ama aynı şey onu efsane yapan yaşam tarzını ölümcül bir oyuna dönüştürüyordu. O hayat, heyecan verici olduğu kadar tehlikeliydi. 17 Aralık 1966 gecesi. Tara, efsanevi 21. doğum gününden sadece 9 ay sonra Londra'nın zarif semti South Kensington'da direksiyon başındaydı. Yeni oyuncağı
Açık mavi bir Lotus Elan. Yanında 18 yaşındaki model sevgilisi Suki Potier oturuyordu. O gece sanatçı David Vaughan'ın evine gidiyorlardı. Tara'nın açmayı planladığı yeni butik için tasarımlar üzerine konuşacaklardı. Radcliffe Square kavşağında ne olduğu hala tam bilinmiyor. Resmi kayıtlara göre Tara yolda duran bir aracı fark etmemişti. Ama tanıkların anlattığı hikaye daha dramatik. Bir beyaz Volkswagen yan sokaktan aniden yola çıktı. Tara çok hızlıydı. Belki 100 kilometrenin üstünde. Refleksle direksiyonu kırdı. Ama küçük Lotus manevranın şiddetine dayanamadı. Kontrolünü kaybetti ve park halindeki bir kamyona büyük bir güçle çarptı. Etki korkunçtu. Tara Brown ağır yaralandı. Ertesi gün hastanede hayatını kaybetti. Sadece 21 yaşındaydı. Ancak çarpışmadan saniyeler önce yaptığı o son manevra bir kahramanlık içgüdüsüydü. Direksiyonu kendine çevirmişti. Çarpmanın tüm gücünü kendi tarafına alarak Suki Potier'in hayatını kurtardı. Suki küçük yaralarla hayatta kaldı. Genç, yakışıklı Guinness varisinin ölümü Londra sosyetesinde bir şok dalgası yarattı. Her şeyin merkezinde olan bir yıldız bir anda sönmüştü. Işıltılı bir hayatın böylesine ani ve anlamsız bitişi 60'ların çılgın özgürlük mitine kara bir gölge düşürdü. Lugala'da annesi Una Guinness içinse bu kayıp tarif edilemezdi. Bir kez daha bir evladını toprağa veriyordu. Malikaneyi dolduran kahkahalar artık yerini sessizliğe bırakmıştı. Lugala'nın ışığı sönmüştü. Tara Brown'un hikayesi o günlerin magazin sütunlarında küçük bir trajedi olarak kaybolabilirdi. Gençlik, hız ve ölüm hakkında bir başka ibret hikayesi. Ama öyle olmadı. Çünkü onun hikayesini duyan bir adam o trajediyi sonsuza dek ölümsüzleştirdi. O adam John Lennon'dı. Kazadan birkaç hafta sonra 1967'nin başlarında Lennon Surrey'deki evinde oturuyordu. Elinde bir Daily Mail gazetesi vardı. Sayfalar arasında iki küçük haber dikkatini çekti. Biri Tara Brown'un ölümüne ilişkin kuru, kısa bir mahkeme notu. Diğeri ise Blackburn, Lancashire yollarındaki 4000 çukurun onarımı hakkında saçma denecek kadar önemsiz bir haberdi. Ve o anda Lennon'un zihni o iki hikayeyi birbirine bağladı. Birinin içinde trajedi, diğerinde sıradanlık vardı. Ama birleşince insanlığın garip duyarsızlığını anlatan bir tablo oluşturuyordu. Tara Brown'un hikayesi 60'ların şehvetli parıltısında sona erdi. Ama Guinness ailesine düşen gölge orada bitmedi. Bir sonraki trajedi çok daha sessizdi. Ne flaşların altında yaşandı ne de manşetlerde. Bu kez savaş bir kalbin içindeydi. Lady Henrietta Guinness, arkadaşlarının dediği gibi Hattie. Onun hikayesi zenginliğin ve şöhretin bile koruyamadığı bir kırılganlığın hikayesidir. Ne siyasi suikastlar, ne kazalar. Bu kez düşman görünmezdi. Zihnin karanlığıydı. Henrietta, 1942'de Guinness soyunun en karmaşık dallarından birinde doğdu. Büyük babası Kahire'de suikasta kurban giden Lord Moyne, Walter Guinness'ti. Babası şair ve romancı Brian Guinness, 1920'nin Bright Young Things kuşağının efsanevi isimlerinden biriydi. Annesi ise o dönemin en çok konuşulan kadınlarından biri, Diana Mitford. Güzelliğiyle büyüleyen, sonra da Britanya faşist lideri Oswald Mosley'e kaçışıyla tüm İngiltere'yi şoke eden kadın. Ebeveynlerinin boşanmasından sonra Henrietta ve kardeşi Jonathan, babalarının ikinci evliliğinden sonra lüks ama parçalı bir dünyada büyüdüler. Wiltshire'daki Biddeston House malikanesi ile Dublin'deki ev arasında gidip geliyorlardı. Zenginlik, kültür, ayrıcalık, her şey fazlasıyla vardı. Ama o dünyanın içinde görünmez bir boşluk da büyüyordu. Henrietta tıpkı önceki kuşak altın Guinness kızları gibi güzeldi. Zeki, zarif ve etkileyici bir duruşa sahipti. Sosyete dergilerinin sayfalarında boy gösteriyor, partilerde parlıyordu. Guinness seti denilen Londra ile İrlanda arasında uçuşan genç aristokratlar grubunun gözdesiydi. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmeldi. Oysa o mükemmellik kırılgan bir kristal gibiydi. 1963 yazında o kristal kırıldı.
Henüz 21 yaşındayken yakın arkadaşı Prenses Teresa Zussain-Wittgenstein-Sayn ile Fransa'nın güneyinde Aix-en-Provence yakınlarında araba sürüyordu. Güneşli bir öğleden sonraydı. Bir anda her şey karardı. Araç korkunç bir kazaya karıştı. Henrietta mucize eseri hayatta kaldı. Ama kazadan çıkan genç kadın artık aynı kişi değildi. Vücudu paramparça olmuştu. Aylarca hastanede kaldı. Sayısız ameliyat geçirdi. Ve sonunda ayağa kalktığında bir zamanlar dans ettiği o zarif adımların yerinde derin bir topallık vardı. Ömür boyu sürecek kronik bir ağrı onu hiç bırakmadı. O kazadan sonra Hattie'nin hayatı sessizce değişti. Parlak baloların sosyete davetlerinin kadını artık görünmez oldu. Göz alıcı bir vitrin arkasında derin bir yalnızlık başlamıştı. Guinness ailesi için bu bir başka hatırlatmaydı. Tüm servetlerine, şöhretlerine ve şatolarına rağmen insan kalbi savunmasız kalıyordu. Henrietta'nın mücadelesi bir hanedanın lanetiyle değil, insanın kendi iç karanlığıyla savaşıydı. Hayatı son sürat yaşıyordu. Hızlı arabalar, güzel kadınlar, sabaha kadar süren partiler, saykedelik deneyler. Tara Brown, 1960'ların ruhuydu. Kuralları reddeden, yeniyi kucaklayan, zevkin ve deneyimin peşinde tehlikeli bir hızla koşan. Ama ikonunu yaratan o hayat tarzı, tehlikeyi de içinde taşıyordu. 17 Aralık 1966 gecesi efsanevi 21. yaş gününden yalnızca 9 ay sonra Tara South Kensington'dan geçiyordu. Direksiyonda açık mavi bir Lotus Elan, yanında 18 yaşındaki model sevgilisi Suki Potier. Sanatçı David Vaughan'ın evine açmayı planladığı butik için tasarım konuşmaya gidiyorlardı. Kaza anı hala tartışmalı. Radcliffe Square, Radcliffe Gardens kavşağında resmi rapor Tara'nın sabit bir aracı fark etmediğini söyler. Tanıklar ise yan sokaktan aniden fırlayan beyaz bir Volkswagen'den söz eder. Hız yüksekti. Tara refleksle sert kırdı. Hafif Lotus kontrolden çıktı ve park halindeki bir kamyona şiddetle çarptı. Darbe ölümcüldü. Tara ağır yaralandı ve ertesi gün hayatını kaybetti. Yalnızca 21 yaşındaydı. Son bir içgüdüyle direksiyonu kendi tarafına almıştı. Çarpmanın gücünü üzerine çekip yolcusunu korudu. Suki Potier mucize eseri hafif yaralarla kurtuldu. Yakışıklı, canlı Guinness varisinin ölümü Londra sosyetesini sarstı. Büyük bir vaadin vahşi ve anlamsız bir sonla kesilişi gibiydi. Luggala'daki anne Unah içinse ikinci kez yıkımdı. Evin ışığı ve kahkahası artık hiç dinmeyecek bir yasla sönmüştü. Bu hikaye gazetelerin sosyete köşelerinde kısa bir hız uyarısı olarak kaybolabilirdi. Ama yakın çevresinden biri onu dünyaya farklı anlatacaktı. John Lennon. 1967 başlarında Lennon, Surrey'de piyanosunun başında Daily Mail'i karıştırırken iki küçük haber gördü. Tara Brown'un koroner sorgusuna dair kuru bir satır ve Blackburn, Lancashire'daki 4000 çukurun onarımıyla ilgili bir not. Lennon'ın zihni bu iki parça haberi tek bir duyguya kaynattı. Yüksek sosyete trajedisiyle gündelik taşra ayrıntısı. Ve ortaya Beatles'ın başyapıtı Sgt. Peppers'ın zihni büken finali A Day in the Life çıktı. I read the news today, oh boy. About a lucky man who made the grade. Sonraki dizelerde imge billurlaştı. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Şarkı, ani ve şiddetli bir ölümü, gazete sütunlarının soğuk mesafesinden öğrenmenin tuhaf şokunu yakalıyordu. Dereceyi yapan şanslı adam, Tara'ydı. Bir Guinness varisi, babası Lordlar Kamerası'ndayken. Aile ve dostlar için içsel, yakıcı bir anı. Lennon'ın elinde modern hayata dair evrensel bir yoruma dönüştü. Yabancılaşmaya, trajediyi medya gürültüsü içinde tüketme biçimimize bir ağıt. Bu eşsiz şarkı sayesinde Tara, 60'ların kültürel zirvesine kalıcı biçimde bağlandı. Güzelliği, pervasızlığı ve trajik kısa ömrüyle 2 kat parlayıp yarı ömür yaşayan bir neslin simgesine dönüştü.
Guinness anlatısına mitik bir katman daha eklendi. Lanet artık bir soundtrack'e sahipti. Ama aileye çarpan her trajedi, manşetleri dolduran patlamalar değildi. Bazıları sessizdi, kalbin ıssız odalarında yaşanıyordu. Lady Henrietta, Hattie Guinness'in hikayesi böyleydi. 1942'de doğan Hattie'nin soy ağacı gölgeliydi. Büyük babası Kahire'de öldürülen Lord Moyne, babası şair ve romancı Brian Guinness, annesi skandallarıyla meşhur Diana Mitford. Boşanma sonrası Hattie ve kardeşi Jonathan, Wiltshire'daki Biddesden House ile Dublin arasında lüks ve kültür içinde büyüdüler. Güzeldi, zekiydi. Guinness setinin merkezindeydi. Dışarıdan bakınca masal gibiydi. 1963 yazında 21 yaşındayken Aix-en-Provence yakınlarında Prenses Teresa Zusayen Wittgenstein-Sayn ile ağır bir kaza geçirdi. Hayatta kaldı ama bedeli çok ağırdı. Kırık bir beden, uzun hastane ayları, sayısız ameliyat, kalıcı topallık ve ömür boyu sürecek kronik ağrı. Gençliğinin dans adımları yerini her adımda sızlayan bir hatıraya bıraktı. Bu yalnızca fiziksel bir yıkım değildi. Hattie'yi derin, tekrarlayan bir klinik depresyona sürükledi. 1960'lılar 70'lerde ruh sağlığı tabuydu. Hele aristokrasinin stiff upper lip kültüründe. Dertler içeride taşınır, açıkça konuşulmaz, çoğu zaman tedavi edilmezdi. Hattie içine kapandı. Bir zamanlar ait olduğu sosyal dünyanın artık ona kapalı olduğunu hissederek. Londra'nın baskısından uzaklaştı, İtalya'ya sığındı. Umbria'nın yumuşak manzaralarına, Spoleto'nun taş sokaklarına, sanatın ve sessizliğin ritmine aşık oldu. Küçük bir çiftlik evi aldı. Yabancı bir ülkede kendine daha sessiz bir hayat kurmaya çalıştı. Yüzeyde cennet, içeride ise acının hiç dinmeyen uğultusu vardı. Spoleto'yu gökyüzüne bağlayan o büyüleyici köprü, Ponte delle Torri, güzelliği kadar ürkütücüydü. 80 metre aşağıda koyu bir uçurum. Yüzyıllar boyunca hem hayranların hem umutsuzların uğrak yeriydi. 3 Mayıs 1978 öğleden sonrası Hattie arabasını köprünün yakınına park etti. Yaya yolunda yürüdü. Tanıdık bir silüetti. Kimse kuşkulanmadı. Son bir kararla parmaklığa çıktı ve boşluğa bıraktı kendini. 36 yaşındaydı. Ailesinde ve Spoleto'da ağır bir yas dalgası. Lord Moyne'un suikastı ya da Tara'nın kazası gibi sahnelenmiş bir dram değil. Kırık bir ruhun sessiz uçurumu. Sözde Guinness lanetinin başka bir yüzü. Dış şiddet değil, iç kırılganlık. Para, güzellik ve ayrıcalığın aydınlatamadığı bir karanlık. Hattie'nin hikayesi sansasyonla değil, insanlığın çıplak kırılganlığıyla kazınır hafızaya. Ne rock marşlarına ilham oldu, ne de siyaset değiştirdi. Ama ailenin mirasına en gerçek ve ağır keder katmanını ekledi. Gazete manşetlerinde değil, onu sevenlerin kalplerinde yankılandı. Kuleler Köprüsü'nden düşüş yalnızca fiziksel bir son değildi. Güney Fransa'daki o güneşli yolda başlayan 15 yıl süren uzun bir inişin son noktasıydı. Hikayesi, her nimete sahip görünen hayatlarda bile acının var olabileceğine güçlü, sessiz bir tanıklıktır. 200 yıl boyunca Guinness adı yalnızca bir stoutu değil, kendine özgü bir kapitalizm ahlakını da temsil etti. Kalite, bütünlük, topluma karşı sorumluluk. Aile kontrolü zayıflayıp şirket halka açıldıktan sonra bile Guinness güven ve itibar demekti. Ta ki 1980'lere kadar. Yeni felaket, kanla değil bilançoyla yazılacaktı. Kaderin değil, insan açgözlülüğünün ürünü bir skandal. Aile mirasının yalnızca dış güçlerce ya da iç şeytanlarla değil, modern şirket dünyasının soğuk manevralarıyla da tehdit edilebileceğini gösterecekti. Sahne: Londra'nın finans kalbi, Kare Mill. Ekim 1986'da Thatcher hükümetinin Big Bang deregülasyonu eski kuralları süpürdü. Yıldırım hızında servetler, düşmanca devralmalar, dev anlaşmalar çağa başladı. Bu yüksek riskli arenada Guinness piyesi yeni ve saldırgan bir CEO'nun komutası altındaydı. Ernest Saunders. Ne eski İrlanda aristokrasisinden ne de Old Boys ağından geliyordu.
Keskin zekalı, özgüveni yüksek bir pazarlama adamıydı. Dışarıdan gelmişti. 1981'de direksiyona geçti ve uykulu devi sarsmaya, onu küresel bir içki devine çevirmeye kararlıydı. Geleceğin yalnızca birada değil, tüm içki portföyünde yattığını gördü. Nihai hedef: Distillers. Johnny Walker, Devers, Whitehorse, Gordon's, Tanqueray. Dünyanın ikonları elinde olan, saygın ama hantallaşmış İskoç dev. 1985'in sonunda Guinness, Distillers için cüretkar bir devralma hamlesi başlattı. Zafer, şirketi bir anda küresel Süper Lig'e taşıyacaktı. Ama karşılarında dişli bir rakip vardı. Argyll Group, kurnaz James Gulliver'ın yönettiği süpermarket devi. Teklif savaşı sert, acı ve hızla düşmanca bir tona büründü. Argyll daha büyüktü. İlk teklifi de daha yüksekti. Sanders'ın kaybetmeye tahammülü yoktu. Prestij, kar, itibar hepsi masadaydı ve kazanmak uğruna ahlaki çizgi aşıldı. Sonunda suça varacak bir komploya girildi. Distillers savaşı bir silah sesiyle değil, hisse senetleriyle başladı. Borsa ekranlarında milyonların arasında sessiz bir savaş yürüyordu. Her iki tarafta hedef şirketin hissedarlarını ikna etmek için yarışıyordu. Ne kadar yüksek hisse fiyatı, o kadar cazip teklif demekti. Ve Ernest Sanders bu gerçeği kendi lehine çevirmeye kararlıydı. Sanders ve yakın çevresi kendi hisselerini yapay biçimde şişirmek için gizli bir plan kurdu. Kağıt üzerinde yasal görünen ama perde arkasında dolandırıcılıkla yoğrulmuş bir plan. Zengin yatırımcılar ve bağlantılı finansçılardan oluşan gizli bir ağ topladılar. Onlara vaat basitti: Guinness hisselerini büyük miktarda alın, fiyatı yükseltin. Biz sizi koruyacağız. Bu konser partisi denilen gizli sendika piyasaya dev bir güven dalgası görüntüsü verdi. Guinness hissesi tırmandı. Rekabetçi teklif gücü arttı. Ama her şey bir illüzyondu. Çünkü yatırımcılar riske girmiyordu. Kayıpları Guinness tarafından gizlice telafi edilecekti. Bazı durumlarda şirket onlara hisse alımı için parayı bile kendi kasasından sağladı. Offshore hesaplar, İsviçre bankaları, karmaşık para transferleri. Guinness kendi parasını, kendi hisselerini manipüle etmek için kullanmıştı. Bu gizli ağın içinde dönemin finans dünyasının yıldızları vardı. Mülk kralı Gerald Ronson, kurumsal kurtarıcı Anthony Parnes, şehrin bağlantılar ustası Jack Lyons ve Amerikalı spekülatör Wall Street'in açgözlülük ikonu Ivan Boesky. Plan işe yaradı. Hisse fiyatı rekor kırdı. Medya şaşkındı. Argyll Group dayanamadı. Nisan 1986'da Guinness Distillers'ı 2,6 milyar sterline devraldı. Sanders bir gecede kahramana dönüştü. Kapaklarda, gala sofralarında, alkışların ortasındaydı. Ama kutlamalar çok kısa sürdü. Kasım 1986'da Atlantik'in öte yanında bir bomba patladı. Ivan Boesky büyük bir insider trading davasında yakalandı. Hapisten kurtulmak için konuşmaya karar verdi. Ve söylediği bir şey Londra'ya kadar yankılandı. Guinness anlaşmasında yasa dışı bir hisse destek operasyonuna katılmıştı. Karşılığında 76 milyon sterlin vaat edilmişti. Bu itiraf bir dönemin maskesini düşürdü. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu dosyayı İngiltere'ye gönderdi. 1 Aralık sabahı DTI müfettişleri Guinness merkezine baskın düzenledi. Kutular dolusu belgeye el kondu ve manşetler attı. Yüzyılın kurumsal dolandırıcılığı. Ernest Sanders derhal görevden alındı. Soruşturma yıllarca sürdü. Sonunda Old Bailey mahkemesinde 4 isim yargılandı. Sanders, Ronson, Parnes ve Lyons. Basın onlara Guinness dörtlüsü adını taktı. Duruşmalar 1980'lerin açgözlülük kültürünün röntgeniydi. Para, güç, kibir ve düşüş. Sanders, Alzheimer hastası olduğunu iddia etti. Yargıç inanmadı. 1990'da karar açıklandı. 3'ü komplo, hırsızlık ve sahte muhasebeden suçlu bulundu. Sanders 5 yıl hapis aldı. Ceza 2,5'a indirildi. Çıktığında mucizevi biçimde iyileşmişti. Kamu vicdanı bu iyileşmeyi asla affetmedi. Skandal, Guinness adını bir anda kararttı. Aile dolandırıcılığa karışmamıştı ama soyadları mahkeme tutanaklarında yankılanıyordu.
Benjamin Lee'nin hayırseverliğinden, Arthur Guinness'in onurundan kalan miras bir gecede şehir efsanesine dönüşmüştü. Guinness laneti artık finansal tabloya da bulaşmıştı. Bu dava İngiltere'de kurumsal yönetimi kökten değiştirdi. Yeni yasalar, denetim mekanizmaları, etik reformlar. Ama itibar bir kez kayboldu mu hiçbir yasa onu geri getiremiyordu. Ve böylece başladığımız yere dönüyoruz. Bir bira bardağının içinde doğan bir imparatorluk. Bir adamın 9.000 yıllık kirayla attığı o cüretkar imza. Ama parlayan yüzeyin ardında kuşaklar boyu süren suikastlar, kazalar, intiharlar ve skandallar zinciri. Guinness laneti nedir? Doğaüstü bir güç mü? Yoksa çok fazla servetin, çok fazla beklentinin bedeli mi? Belki de gerçek daha insani, daha ürkütücüdür. Bir ismin ağırlığı altında yaşamanın yükü. Servet saraylar kurdu ama ruhlara demir kafesler ördü. Zenginlik pervasızlığı, güç suikastları, yalnızlık uçurumları, hırs ise yolsuzluğu doğurdu. Guinness hanedanının hikayesi bir hayalet masalı değil, bir uyarı hikayesi. Büyük başarının her zaman kendi gölgesini yarattığının hatırlatıcısı. Ve belki de en acı gerçek şu: Guinness ismini ölümsüz kılan şey aynı zamanda onları trajik biçimde ölümlü yapan şeydi.